Keçe yaparken hiç ıslak mendil kullandınız mı? 3 renkte merinos yün kullanacağım ama kullandığım miktarlar bu kadar az olmayacak. Prefelt kullanacağım ya da ham keçe diyebiliriz ve ıslak mendil. Başka bir ıslak mendil kullanabilir miyiz? Onu da videonun sonunda açıklayacağım. Kullandığım ıslak mendilin içerisinde %10 kadar viskoz var. Islak mendilleri suda beklettim ve üzerindeki kimyasallardan arındırdım. 62'ye 62 santimetrelik bir kare çizdim. Öncelikle bu kareyi beyaz yünle çerçeve içine aldım. Birbirine 90 derece açıyla 2 kat yün yerleştireceğim. Şimdi birinci kat yünü seriyorum. Birinci kata 90 derece açıyla ikinci kat yünü de yerleştiriyorum. Bu çalışmada ıslak mendili 3 farklı şekilde kullanacağım. Koyu renkli bir yünün üzerinde ıslak mendil dokusunun nasıl oluşacağını göstermek için ortada siyah yün tercih ettim. Aşağıdaki ve yukarıdaki beyaz renkli yünlerin üzerinde de ıslak mendili 2 farklı şekilde kullanacağım. Siyah beyaz renk geçişini yumuşatmak için bir sıra gri renkli yünle orayı renklendirdim. Gri renkli yünü biraz daha geniş kullanabiliriz. Daha da güzel olur bence. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla yünü iyice ıslattım. Islak yünün ele yapışmasını önlemek için yüzeyde petek tül kullandım. Tülü kaldırdıktan sonra kenarları düzelttim. Kullandığım ıslak mendili videonun başında göstermiştim. Alt tarafta ıslak mendili hiç değiştirmeden kullanacağım. Yani paketten çıktığı gibi. Doku vermek için de prefeltten kestiğim daireleri kullanacağım. Ve bunu keserken meydana gelen kırpıkları da bu mendilin altında doku vermek amacıyla kullanacağım. Prefelt ya da ön keçi nasıl yapılır videolarımın arasında var. İsteyen olursa linkini paylaşırım. Islak mendilleri birer santim çakıştırarak alt yüzeye yerleştirdim. Şimdi siyah ve üstteki beyaz bölgeye ıslak mendili yerleştireceğim. Ama bu sefer mendili olabildiğince açarak yerleştirmeye çalışacağım. Yırtmadan esneterek mendili açtım. Evet, beyaz bölgeye düz gelmesini istiyorum. Ama siyah bölgeye kıvrımlı bir şekilde mendilin yerleşmesini arzu ediyorum. Ekranda gördüğünüz gibi mendilleri yerleştirdim. Siyah yünün üzerine ıslak mendili koyarken iyice buruşturuyorum ve açık yer kalmayıncaya kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Mendil aşırı yoğun bir şekilde üst üste gelirse o zaman keçeleşmeyebilir. Buna dikkatli olmak gerekiyor. Petek tülü örttüm ve sabunlu suyla ıslatarak ovma işlemine geçeceğim.
Kolaylık olması için zımpara makinesi kullandım. Bu aşamada petek tül üzerinden elle ovarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Sadece biraz daha uzun sürer. Petek tül serdim ve zeytinyağlı kalıp sabun uyguladım yüzeye ve ovarak keçeleştirmeye devam ettim. Keçeyi havuz makarnası üzerine sararak yuvarladım. 70-80 arası yuvarlama her bir yön ve her bir yüzey için yeterli olacaktır. Bütün kenarlarda önlü arkalı bu işlemi tekrar ettiğimi hatırlatmak istiyorum. Şimdi havuz makarnasını çıkardım ve ıslak parçayı kendi ağırlığıyla yere fırlatarak biraz yoğurdum. Keçeleşmeyi test etmek için pinç test yapıyorum. Bir tutam çektim. Yünler hala yumuşak ve serbest. O nedenle yoğurmaya devam ediyorum. Fazla suyu bu aşamada mutlaka almam lazım. Keçeleşmeyi yavaşlatıyor. Islak mendilin yüzeyde oluşturduğu doku yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tekrar pinç test yapacağım. Bir tutam çekiyorum. Daha iyi durumda ama hala istediğim sıkılıkta değil. O yüzden sürterek keçeleştirmeye, yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada farklı aparatlar işimize yarayabilir. Bir sabunluk. Bu plastik sabunluğun yüzeyindeki pütürler, pürüzler tıpkı bir ovma tahtası ya da düzleştirici gibi davranıyor. Fena değil, işe yaradı gibi sanki. Keçeyi ılık su banyosunda biraz beklettim, ısıttım. Daha sonra sabun uygulayarak yoğurmaya devam ettim. Bu videoda elde ettiğim keçe kumaşı Instagram'da paylaştığımda bundan ne yapılabileceği soruldu, merak edildi. Bu videoda sadece ben doku örnekleri için 3 farklı deneme yaptım.
Yani bir yün yüzeyinde ıslak mendili 3 farklı şekilde kullandım ve size fikir vermesi için bir kumaş çalıştım. Bu kumaşta bir çanta, minder, yastık vesaire dikilebilir tabii ki. Dikişsiz bir keçe çanta da yapılabilir. O tamamen ihtiyacımıza ve hayal gücümüze kalmış. Islak mendil kıvrımları üst üste çok fazla geldiğinde yünle teması kesiliyor. O yüzden keçeleşmeyebiliyor. Bunu engellemek için kıvrımlı yerleri dikkatli yerleştirmek gerektiğini de söylemek isterim. Keçe istediğim sıkılığa ve dokuya ulaştı. Artık durulayabilirim. Sıcak suda ve soğuk suda duruladıktan sonra temiz bir havlu üzerine seriyorum ve havlunun arasında kurumaya bırakıyorum. Ölçüyorum. Enini ve boyunu yaklaşık 49 santimetre geliyor. 62'den 49 santimetreye yaklaşık %20'lik bir küçülme olmuş. Evet, yün yüzeyinde ıslak mendil uygulamamın sonuna geldim. Şimdi yüzeye yakından bakalım. Yuvarlak prefelt kullandığım yüzeyi görüyorsunuz. Burada ıslak mendili hiç genişletmeden kullandım. Kutusundan çıktığı gibi dümdüz serdim. Burada mendillerin üst üste geldiği yeri görüyorsunuz. Şerit gibi görünüyor. O da farklı bir doku oluşturmuş. Bunlar küçük kırpık parçalar. Prefelt'ten artan küçük kırpık parçaları koymuştum. Evet, yumuşak, ince, güzel bir dokusu var. Arka yüzeyde yünün güzelce keçeleştiğini görüyorsunuz. Şimdi de siyah yün üzerindeki mendilin oluşturduğu dokuyu görelim. Bu da çok farklı bir görüntü oluşturdu. Mendilin yoğun olduğu yerlerde öbek öbek beyaz kumaşı görüyorsunuz. Alttan yukarı doğru yürüyen ve yüzeyde keçeleşen siyah yünler de farklı renkler oluşturmuş sanki. Evet, burada bir sorun oluştu. Orada mendiller çok yoğun üst üste bindiği için keçeleşme tam olmadı. Yani yüzeye tutunma tam olmadı diyebilirim. Gelelim şuradaki ara bölmeye, ara bölgeye. Burada bir gri yün kullanmıştım hatırlarsanız. Keşke orayı biraz daha geniş tutsaymışım. Daha güzel bir etki oluşturacakmış. Burada ıslak mendili dikey olarak yerleştirdim. Ama mendili açarak koydum. Yani esneterek, incelterek koydum. Burada ise ıslak mendile hiçbir şey uygulamadan doğrudan yüzeye yerleştirdim. Buradaki doku daha kalın, daha nasıl diyeyim, kabarık görünüyor. Ama yukarı çıktığımda yine düz yerleştirdiğim ıslak mendil daha farklı bir doku oluşturmuş. Oradaki kabarıklıklar, pütürler daha minik. Burada üst üste bindirmiştim birer santimetre kadar ıslak mendilleri. Onlar da şerit şerit görünüyor. O da farklı bir desen oluşturmuş. Arka yüzeyi de gördük.
Kenarlar ayrı bir güzel oldu. Hiç hesapta yokken böyle minik fırfırlar oluştu. Bunlar da aklıma daha sonra başka bir yerde kullanmak üzere bir fikir getirdi. Ben şimdilik bir keçe kumaş yaptım. Bundan bir yastık dikmeyi düşünüyorum. Sonucunu merak edenler Instagram'dan takip edebilirler arkadaşlar. En çok sorulan diğer bir soru da her ıslak mendilde bu yöntem çalışır mı? Ben kullandığım bu ıslak mendille 4 farklı numune çalışmıştım önceden. Burada farklı yoğunluklarda ıslak mendili yüzeye yerleştirerek keçeleştirmiştim. İşte mavi yünde mesela çok farklı bir görüntü oluşmuştu. Evet, merinos yünü kullandım altta. Üzerine de ıslak mendili aynı bu çalışmada olduğu gibi buruşturarak yerleştirdim. Burada ise ıslak mendili mor renkli yünün üzerine keserek koydum. Sağ tarafta böyle minik çizgileri görüyorsunuz ya, onlar kesilmiş ıslak mendil. Oralarda biraz delikler oluşturdum ve öyle keçeleştirdim. Daha büyük olsa daha güzel görünecekmiş aslında. Bu da farklı bir ıslak mendil, yüzey temizleyici mendille çalıştığım numune. Bu da keçeleşti. Bu da işe yarıyor. Beyaz yün üzerinde çalışmıştım. Oysa bu mendilin kumaş bilgi içeriğine ulaşamadım. Biraz sonra arka yüzeyini göstereceğim. Mesela burada da ıslak mendili ben gül yaparak koydum yüzeye. Fena durmadı. Biraz daha özenli çalışırsam bu da işe yarayacak gibi aslında. Evet, mendilin arka tarafında kumaş içeriğini aradım ama viskoz ya da pamuk içeriyor mu göremedim açıkçası. Böyle iki farklı mendilde bu sonuçları elde ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.